Merhaba, hoş geldiniz. Bugün Küçük Prens'in ikinci kısmını okuyacağız. Birinci kısmı beğendiniz. Güzel yorumlarınız için teşekkür ederim. O yüzden ikinci kısımla devam edeceğiz bugün. Bu arada bu hikayeyi benimle birlikte okumak isteyenler için, yani YouTube'dan videolarımı takip etmek isteyenler için bir e-mail listesi oluşturdum. Açıklamalar kısmında o e-mail listesinin linkini bulabilirsiniz. O e-mail listesine kayıt olursanız Küçük Prens'in yeni bir bölümünü yayınladığımda size de bir e-mail gelecek ve bu e-mailin içinde bölümün transkriplerini ve kelime listesini bulabileceksiniz. Transkripleri çıktı alabilirsiniz, yazıcıdan çıkarabilirsiniz bir kopyasını. Böylece daha iyi bir şekilde çalışabilirsiniz. Anlamadığınız yerlerde Google Translate'den yardım alabilirsiniz. Bu bölümde çok güzel kelimeler var ve çok güzel deyimler var. O yüzden bu bölümü dikkatli bir şekilde okumanızı, dinlemenizi ve bu bölüme çalışmanızı tavsiye ediyorum. Ciddi bir şekilde çalışmanızı tavsiye ediyorum. Evet, uzatmadan hadi başlayalım. İşte böyle 6 yıl önce büyük çöl üstünde uçağım kaza yapana kadar içimi dökecek gerçek bir dostum olmadan yapayalnız yaşadım. Evet, 6 yıl öncesine kadar içini dökecek bir dostu yokmuş. İçini dökmek ne demek? İçini dökmek demek, biriyle bir derdini, bir sıkıntını paylaşmak demek. Birine derdini anlattığında, birine bir sıkıntını anlattığında, bir duygunu anlattığında ona içini dökmüş oluyorsun. Peki dost ne demek? Dost da arkadaş demek. İkisi aynı şey. İçini dökecek bir dostu olmadan yapayalnız yaşamış. Yani yapayalnız, çok yalnız bir şekilde yaşamış. 6 yıl öncesine kadar. Motorumun bir parçası bozulmuştu. Yani motorumun bir parçası artık çalışmıyordu, bozulmuştu. Uçakta benimle beraber ne bir tamirci ne de bir yolcu olduğundan kendimi zor bir tamiri tek başına yapmaya hazırladım. Uçakta onunla birlikte ne bir tamirci varmış ne de bir yolcu varmış. Yani tamirci de yokmuş, yolcu da yokmuş. Tek başınaymış. Bu yüzden kendini uçağı tamir etmek için hazırlamış. Benim için bir ölüm kalım meselesiydi bu. Yanımda bir haftalık içme suyu vardı. Ölüm kalım meselesi ne demek? Benim için ölüm kalım meselesiydi bu diyor. Yani benim için bu çok önemliydi. Yani benim için bu hayat memat meselesiydi. Ölüm kalım meselesi, hayat memat meselesi. Bunları bu anlamda kullanıyoruz. Yani o kadar önemli ki, yani çok çok önemli. Hayatım kadar önemli demek. Anladık mı? Ölüm kalım meselesiydi bu. Yani bu benim için hayatım kadar önemli bir şeydi. Çok önemli bir şeydi. Yanımda bir haftalık içme suyu vardı. Yani yanında ona bir hafta yetecek kadar su varmış. İlk gece insanların yaşadığı yerlerin yüzlerce kilometre uzağında kumların üzerine yatarak uykuya daldım. Evet, çölde bu. Çölde de ne olur? Kum olur. İnsanların yüzlerce kilometre uzağındaymış. Yani insanlardan çok uzak bir yerdeymiş ve çöldeki kumların üzerine yatarak uykuya dalmış. Çok yalnızdım. Gün doğarken tuhaf, ince bir ses beni uyandırdığında çok şaşırmıştım. Gün doğarken, yani güneş doğarken ince bir ses onu uyandırıyor ve çok şaşırıyor. Lütfen bana bir koyun çizer misin? Anlamadım. Bana bir koyun çiz. Yıldırım çarpmışçasına ayağa fırladım. Yani yıldırım çarpmış gibi, yıldırım kafasına düşmüş gibi hemen ayağa kalkmış, ayağa fırlamış. Gözlerimi iyice ovalayıp etrafıma baktım. Gözlerini iyice ovalamak yani böyle yapmak. Gözlerimi iyice ovalayıp etrafıma baktım. Beni ciddiyetle inceleyen, yani ciddi bir şekilde inceleyen, olağanüstü görünüşlü küçük bir adam gördüm yanı başımda. Yanımda küçük bir adam görünüyor, böyle olağanüstü görünen, çok değişik görünen. İşte onun yıllar sonra yapabildiğim en iyi portresi bu. Portre de resim demek. Yani insanların yüzlerinin olduğu resimlere portre diyoruz. Ama çizimim elbette gerçeği kadar çekici olmadı, gerçeği kadar güzel olmadı. Bu benim hatam değil. 6 yaşındayken büyükler ressamlık mesleğiyle ilgili olarak hevesimi kırdıklarından dışı veya içi görünen boğa yılanları dışında resim çizmeyi öğrenememiştim. Diyor ki 6 yaşındayken
büyük ressamlık mesleğiyle ilgili benim hevesimi kırdılar. Yani ben 6 yaşındayken insanlar yüzünden artık ressam olmayı istemedim. Hevesim kırıldı çünkü. Dışı veya içi görünen boğa yılanları dışında resim çizmeyi öğrenememiştim. Yani sadece dışı veya içi görünen boğa yılanlarını çizmeyi biliyordum. Onun dışında resim yapmayı öğrenememiştim diyor. Gördüklerim karşısında gözlerim fal taşı gibi açılmıştı. Evet, fal taşı gibi açılmak da bir deyim. Diyor ki gördüklerim karşısında gözlerim fal taşı gibi açılmıştı. Yani çok şaşırdığımızda ne olur? Gözlerimiz açılır. Çok şaşırdık. Aa deriz, gözlerimiz açılır. Evet, bunu söylemek için de bir deyim kullanıyoruz. Bu deyim fal taşı gibi açılmak deyimi. Yani gözlerim fal taşı gibi açıldı. Çok açıldı. Unutmayın ki insanların yaşadığı en yakın yerin yüzlerce kilometre uzağındaydım. Unutmayın ki insanlardan çok çok uzakta bir yerdeydim ben. Oysa karşımdaki küçük insan ne kaybolmuş, ne yorulmuş, ne acıkmış, ne susamış, ne de korkmuş görünüyordu. Oysa diyor, karşımdaki küçük insan kaybolmuş görünmüyordu. Yorulmuş gibi görünmüyordu. Acıkmış gibi görünmüyordu, susamış gibi görünmüyordu, korkmuş gibi de görünmüyordu. İnsanların yaşadığı en yakın yerin yüzlerce kilometre uzağında, çölün ortasında kaybolmuş bir çocuğa hiç benzemiyordu. Yani hiç kaybolmuş gibi görünmüyordu. Kaybolmuşa benzemiyordu. Yeniden sordum. İyi de senin ne işin var burada? Ne yapıyorsun burada? Ne işin var? Çok ciddi bir tavırla aynı sözleri tekrar etti. Lütfen bana bir koyun çiz. İnsanların yaşadığı en yakın yerin yüzlerce kilometre uzağında ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalmışken, yani ölme tehlikem varken, ne kadar anlamsız gelse de cebimden bir kağıt ve bir kalem çıkardım. Ancak daha çok coğrafya, tarih, aritmatik ve dil bilgisi öğrenmiş olduğumu hatırlayıp ona biraz da üzülerek resim çizmesini bilmediğimi söyledim. Evet, çok uzakta bir yerde ölme tehlikesi var, yani tek başına. Yanında sadece bir tane küçük bir çocuk var. Cebinden bir kalem çıkarıyor ve bir kağıt çıkarıyor. Sonra resim çizmeyi bilmediğini hatırlıyor. Coğrafya, tarih, aritmatik ve dil bilgisi üzerine yoğunlaşmıştı. Onları öğrenmişti. Resim çizmeyi öğrenmemişti. Ressamlık hayalinden vazgeçmişti. O yüzden biraz üzülerek diyor ki ben resim çizmeyi bilmiyorum. Hemen cevap verdi. Önemli değil. Bana bir koyun çiz. Hayatımda hiç koyun çizmediğimden daha önce yaptığım 2 resimden birini, boğa yılanının dıştan görünümünü çizdim ona. Resim yapmayı bilmediğim için daha önce yaptığım 2 resimden birini çizdim. Boğa yılanının dıştan görünümünü çizdim ona. Küçük adamın cevabını alınca dona kalmıştım. Dona kalmak ne demek? Yani donmak ne demek? Mesela çok üşüyoruz, donuyoruz, böyle kalıyoruz. Mesela diyelim ki hava çok soğuk, kar yağıyor, biz çok üşüyoruz ve donuyoruz, böyle kalıyoruz hareket edemeden. Yani diyor ki küçük adamın cevabını alınca dona kalmıştım. Böyle kaldım, yani çok şaşırdım, hareket edemeyecek şekilde böyle kaldım. Dondum. Hayır, boğa yılanı içerisinde fil istemiyorum. Boğa çok tehlikelidir. Fil de çok fazla yer kaplar. Benim yaşadığım yer küçücük. Bir koyuna ihtiyacım var. Bana bir koyun çiz. Boğa çok tehlikelidir. Fil de çok fazla yer kaplar. Yani fil büyük olduğu için çok fazla yer kaplar. Benim yaşadığım yer küçücük. Çok küçük yani. Bir koyuna ihtiyacım var. Bana bir koyun çiz. Ben de çizdim. Dikkatlice resme baktım. Hayır, bu hasta bir koyun. Bana başka bir tane çiz. Çizdim. Küçük dostum tatlı tatlı gülümsedi. Senin de gördüğün gibi koyun değil bu. Koç. Boynuzları var. Bir kez daha çizdim. Daha öncekiler gibi o da olmamıştı. Bu çok yaşlı. Uzun yaşayacak bir koyun istiyorum. Artık sabrım tükenmeye başlamıştı. Yani artık sabredemeyecek durumdaydım. Artık dayanamayacak durumdaydım.
Neredeydim? Sabrım tükenmeye başlamıştı ve bir an önce de motorun arızasıyla ilgilenmek istiyordum. Motoru bozulmuştu. O yüzden motoruyla ilgilenmek istiyordu. O yüzden aşağıda gördüğünüz çizimi yapıp açıkladım. Bu bir sandık. İstediğin koyun bu sandığın içinde. Deminden beri beni eleştiren çocuğun gülümsediğini görünce şaşırdım. Yani deminden beri çocuk adamın çizimlerini eleştiriyordu. Yok bu çok hasta, yok bu çok yaşlı. Hep eleştiriler yapıyordu, eleştiri. Deminden beri beni eleştiren çocuğun gülümsediğini görünce şaşırdım. Sonra çocuk resmi görünce gülümsüyor. O da şaşırıyor niye gülümsüyor diye. Tam istediğim gibi. Sence bu koyun çok ot yer mi? Niçin sordun? Çünkü yaşadığım yer küçücük. Sizin oradaki otlar ona yeter. Çok küçük bir koyun verdim sana. Başını eğip çizime dikkatlice baktım. O kadar da küçük değil. Bak, uyudu bile. İşte Küçük Prens'le böyle tanıştım. Evet, bu bölümde bu kadardı. İnşallah 3. bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın.